hakkımıza dava açıldı. Prosedürler tamamlandı. Almanya'ya uçtuk. Türkiye'de de 15 yıl müteahhitlik yaptık. Almanya'nın internet hızını arttırma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Fiber optik hızlı internet kablosu düşüyoruz. Haçlar var, seccade var. Birleşmiş Milletler'in kararıyla, pardon deyip çıkarttılar. Daha genciz, yapacak daha çok işimiz var. Çok bildiğimiz bir popüler Enes Kanter Bey var. Transporter birileri sizi alıp götürebilir. Hiçbir karanlık uzun süre devam etmez. Bugün tutunanlarda Almanya Frankfurt'ta iş adamı Ferhat Erdoğan Bey ile beraberiz. Ferhat Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ya bir iş adamına genelde öyle sorulur. Ferhat Bey işler nasıl? Elhamdülillah. Yani iş adamı olduğumuz tartışılır ama Allah daha büyük işler nasip etmişti. Burada da yeni başlıyoruz. Şu anda yaklaşık 15 çalışanımız var. Mesela ekibimizin 6-7 tanesi Bulgar arkadaşlar, 8-9 tanesi Gürcistan'dan geliyorlar. Şu anda geldiler. 2 farklı şantiyemizde Almanya'nın internet hızını arttırma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biz Glasfaser deniyor burada Almanca'da. Fiber optik hızlı internet kablosu düşüyoruz. Türkiye'de ne iş yapıyorduk? İnşaat mühendisiyim ben. 2000 yılı Pamukkale mezunuyum. Türkiye'de de Uşak'ta ağırlıklı olarak 15 yıl müteahhitlik yaptık. İnşaat malzemesi satışı yaptık. Kat karşılığı işler yaptık. Apartman daireleri, iş yerleri. Yurt dışında da küçük çaplı işlerimiz de oldu. Fas'ta ve Kazakistan'da. Anladığım kadarıyla bayağı bir yer dolaşmışsınız. İsterseniz en baştan başlayalım. Nasıl bir ailede doğdunuz? Ferhat Erdoğan kimdir? Bir tane kardeşim var. İlkokul yıllarım köyde geçti. Uşak'a bağlı küçük bir köy. Haşarı bir çocuktum. Hareketliydim. Çok konuşkandım. Köyde hatırlıyorum. Köy okulu olduğu için öğretmenler ilçeden geliyorlardı. İşte 40-50 öğrencisi vardı. Okulun anahtarını bana veriyorlardı falan. Okulu onlar gelmeden önce açıyordum. Buz oluyordu o zaman. Orada kayarken, bir arkadaşla koşarken yine kolum düştü, kırıldı. Hatta tabii o zamanlar doktor imkanı falan olmadığı için Uşak'ta uzak. Orada bir kırık çıkıcıya götürdü annem beni. Muhtemelen çatlayan kolumu o kırdı. Olabilir. Yerine yerleştirmeye çalışırken. İşte hayat yani, sonra ameliyat olduk falan. Köyle ilgili, geçmişle ilgili aklıma gelen hemen bu söylenebilir. Ama şimdi özlüyorum. Keşke gitsek, görsek. Babamın işi dolayısıyla Uşak'a taşındık. Cezaevinde koruma görevlisiydi o gardiyan. Ortaokul yıllarımız orada geçti. Ortaokul ve lise. Sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi'ni kazandık. Sonra işte Allah nasip etti, oradan bir başladık. 15-20 ülkeyi dolaştık zaman zaman. Üyesi olduğumuz STK'lar aracılığıyla çok tanıdığımız insanlar oluştu. Türk kültürünü oralara tanıtmak için giden, o bölgenin öğrencilerine de destek olmak isteyen, öğretmenlerin açtığı, fedakar insanların açtığı okulları görünce onlardan çok etkilendik. Hem onlara o bulundukları bölgelerde destek olmak, hem de oralarda ticari faaliyetlerimizi genişletmek. Bu düşüncelerle yaklaşık 10-15 ülkede fizibilite çalışması yaptıktan sonra ortaklarımla beraber birisine karar verdik. Bu da Fas oldu. 2010'da ben gittim, bir 5-6 ay kaldım. Devam ettiremedik. Ben geri döndüm Uşak'a. 2015'te tekrar gittim. Bu sefer 5 yıl kaldık. İşte ticaret yaptık, dostluklarımız genişledi. İnşaat malzemesi üretim tesisi kurduk. Küçük çaplı bir fabrika. Türkiye'den inşaat malzemesi götürüp satmaya çalıştık, sattık. Tekstil de ithal ettik, bir mağaza açtık. Tekstil işleri de yaptık. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Böyle insanın imarı için çalışan insanlara destek olma manasında karşılıksız para vermiş olmak nasıl bir duygu? Çok bildiğimiz bir popüler Enes Kanter Bey var. Bir dönem NBA'de de oynadı, tüm dünya onu tanıyordu, basketbolcu. Basın mensubu gazeteci sordu. Ciddi geliriniz var. Bu gelirlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bir miktarını yatırımlar yapıyorum. Ciddi bir miktarını da hayır faaliyetlerine değerlendiriyorum dedi. Kazandığın paranın topluma geri dönüşü, gelecek nesillere yatırılması, o zaman kazandığın paranı öteki tarafa götürebiliyorsun. Sonsuz hayat senin karşına çıkabiliyor. Buna inanıyoruz. Belki yanılıyor olabilirim de ciddi bir ilahiyatçı değilim. Aşere-i Mübeşşere'nin işte o 10 tane sahabenin Efendimiz Aleyhisselam onları cennetle müjdelemiş hayattayken 8 veya 9'unun esnaf iş adamı olduğunu söylüyorlar. Bir de hadis-i şerifte var. Cennetin kapısını, mallarını, mülklerini, gelirini Allah yolunda harcayanlar, infak edenler açacaktır. Dolayısıyla bunlar bizi motive ediyor. Ama tabii ki ticari kurallara göre hareket ediyorsun, istişareni yapıyorsun, araştırmanı yapıyorsun, tecrübeni katıyorsun. Bunlara da uyarak ve etrafında da sağlam insanlar olduğunda
Sağa sola yanlış yerlere gitmiyorsun. O yolda da harcıyorsun. Güzel bir döngü ortaya çıkıyor. Bir de bu kazanılan paralar hayırlı yerlerde kullanılırsa dünya barış adına, birbirini önyargısız seven insanların yetişmesi adına kullanıldığı için insanların arasındaki mesafeleri de kapatan bir geleceğe desteğin oluyor. Okul yapmanın, hastane yapmanın, yol yapmanın, insanlara faydalı olacak projeleri gerçekleştirmek realitede paradan geçiyor. Yani bu kazanç olmasa bunları gerçekleştiremezsiniz. Fas'ı sevmişsiniz de. Peki bu sevdiğiniz yeri niye bırakıp ayrıldınız ve buralara geldiniz? Yardımsever, fedakar insanların birlikteliğiyle kurulan okullar ne yazık ki bu süreçte şu anda kapatıldı, ara verildi diyelim. O tarz ülkelerde biliyorsunuz demokrasi kültürü çok yerleşmediği için bazen birkaç kişinin ağzında her şey değişebiliyor. Ona rağmen halk bazı riskleri göze alarak sahip çıktı ki bu okulların onlara ne anlam kattığını biliyorlar bunlar. Biz artık hayatımızın yönünü oraya çevirmiştik ve orada yaşayacaktık. 2017'de 15 Temmuz sonrası rüzgar orayı da, hatta kasırga da denebilir, orayı da esti ve biz de bundan olumsuz etkilendik. Oradaki yatırımlarımızı bırakarak Almanya'ya çıkmak için biletlerimizi aldık. Ama havalimanında dediler sizi misafir edeceğiz, siz gidemezsiniz. Eşin ve çocuklar gidebilir. Orada işte bir yaklaşık 2,5 yıllık süren bir cezaevi hayatımız başlamış oldu. Orada öyle kaldık. Neden aldılar sizi hapse? Benim de soy isimdaşımdır kendisi. Zamanında bir 2-3 yıl beraber de siyaset yaptık Uşak'ta. Hatta ismimiz o da orada. Belediye başkanlığı, işte vekil falan tartışılıyordu ki onlarla hep beraberdik yani. Ama 2012'den sonra işler değişince dedik ki biz artık teşekkür ediyoruz. Sizinle aynı yolda devam edemeyiz. Çünkü gemi su alıyor, biz su aldığını söylüyoruz. Siz diyorsunuz ki gemiyi delen sizsiniz. O zaman biz teşekkür ediyoruz, ayrılıyoruz. Yani gemiyi delen biz miyiz, siz miyiz? Zamanla bu anlaşılır. İşte eğitim faaliyetlerine destek olmak, öğrencilere burs vermek, bu gerekçelerle hakkımıza dava açıldı. Bunun üzerine işte havalimanında ailem Almanya'ya uçtu ve 27 aylık ayrı kaldığımız süreç başlamış oldu. Sonra Birleşmiş Milletler devreye girdi, çok ciddi sahip çıktılar. 3-4 avukatıyla geldiler, bizi cezaevinde savundular, oradaki mahkemelerde savundular. Dediler ki terör değildir, hiçbir hayatının geçmişinde böyle bir faaliyet yoktur. Bir esnaf iş adamı, temsil ettiği STK'ları da biliyoruz. Bu insanların öyle bir faaliyetleri yoktur. Tamamen eğitim faaliyeti üzerine kurulmuş bir çatıdır. Fas'ta iade etme kararı aldılar. Ama BM ve bizim kendi Birleşmiş Milletler ve bizim avukatlarımız dediler ki bu dava siyasi bir dava. Siyasi davalar da o anlaşma kapsamı dışında. Dava sonra Cenevre'ye taşındı. Cenevre'de de bu kararı verdi. Yani bu insan ve bunun gibi insanlar terörist değillerdir. Yaptıkları faaliyetler dünya yararınadır. Birleşmiş Milletler'in kararıyla pardon deyip çıkarttılar. Dışarıdaki avukatlarımız da şunu ifade ettiler bize. Çıkmadan önce, çıkışınız kesinleşince bizi bir telefonla arayın. Çünkü gelir bir transporter birileri sizi alıp götürebilir. Bunların örnekleri var. Biz rica ettik, telefonla aramak istiyoruz dışarıyı. Bizi karşılasın arkadaşlarımız. Cezaevi dedi ki arayamazsınız, siz artık burada suçlu değilsiniz. Çıkmanız gerekiyor. Dediler ki yani yıllardır burada görev yapıyoruz. İşte gardiyanız, müdürüz. Siz çıkın diyoruz, çıkmıyorlar. Yani nasıl bir şey bu dediler yani. Son noktada beni böyle ellerinde zorla arabaya katarak çıktım ben dışarı. O risk al. Ama çıktıktan sonra polisler bizi karşılayınca işte o pardonu dediler davranışlarıyla. İşlemler başladı. Hemen bizim arkadaşlar aradılar. Artık alabilirsiniz dediler. Dediler işte yanlış anlaşılmış. Artık bu ülkede suçlu değilsiniz. Aynı eskisi gibi ticari faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Gidebilirsiniz, kalabilirsiniz. Hiç sorun yok dediler bunu yani. Biz de artık teşekkür ederiz. Yönümüzü batıya doğru döndük. Ailemiz orada. Gitmek istiyoruz dedik. Hemen prosedürler tamamlandı. Almanya'ya uçtuk. Bu aralar duyuyoruz yani Türkiye'de o siyasi rehine olan insanların hapishanede değişik böyle yani olumsuz şeylere maruz kaldıklarını. Fas'tayken cezaevi günleriniz nasıl geçti? Tabii ki zor dönemleri de oldu ama ben genel olarak baktığımda diyebilirim ki güzeldi. Yani bu şaşırtıcı da olabilir ama güzel şeylere yaparak ama bunların güzel olmadığını ifade eden kişiler zoruyla orada olduğunuz için, öyle girdiğiniz için bir müddet sonra kalbiniz ferahlıyor. Hayatımın geriye kalan 42 yılında, 40 yılında okumadığım kitabı oradaki 2,5 yılda okumuşuzdur. Kaldığımız koğuş 8 kişiydik. Bir tane Nijeryalı arkadaş vardı. Bir tane Sierra Leone'lu. Sierra Leone Afrika'da küçük bir ülkedir.
Tunuslu bir arkadaş vardı. Fransız. 2 Türk arkadaş da biz. Ortak dilimiz İngilizce. İngilizcem de çok gelişti orada. Sonra biz işte namaz kılmaya çalışıyoruz. O diğer arkadaşlar Hristiyan. Böyle kendilerince onlar da ibadet etmeye çalışıyorlar. Haçlar var, seccade var. İşte ama karşılıklı respect, saygı çerçevesinde. Güzel deneyimlerdi. Yani bunlar her yerde yaşanabilecek deneyimler değil. Yani Allah biliyor, belirli bir amaç için girdik gibi sanki oraya. Hani bir söz vardır, gerçek anlamda Allah'ı tanıyan ve bilen insan zindanda da olsa bahtiyardır. Onu tanımayan, onu unutan insan sarayda da olsa bedbahttır şeklinde. Genişliyor yani size, genişliyor. Bir kalbinize huzur doluyor. 1 saat dışarı çıkıyorsun gardiyan gözetiminde. Sonra cuma günü 12'de geri koğuşuna geliyorsun ta pazartesiye kadar. 72 saat kimseyle konuşmuyorsun. İşte 10 metrekare bir yerin içerisindesin. Yürümek istiyorsun, karşına duvar çarpıyor filan. Ama mesela o 1 saat dışarı çıkıyorsun ya, hemen odana dönmek istiyorsun. Öyle de bir şey oluyor ki. Yani Kur'an-ı Kerim'e geri dönmek istiyorsun, o kitaplara geri dönmek istiyorsun. Bazı kitapları 4-5 kez okuyorsun, altını çiziyorsun, oradan not alıyorsun. Çünkü vaktin var. Cep telefonu yok, televizyon mesela özellikle istemedim ben. Para verip getirtebiliyorsun. Ama istemedim. Çünkü ötekisini seviyorsun. Söylemek doğru mudur bilmiyorum. Mesela öyle oldu ki 4 günde Kur'an-ı Kerim bitirdim. O insanlar da bizi çok sevdiler. Hala arkadaşlıklarımız olanlar var. İnternetten bizi bulanlar, bizim onları bulup yazıştıklarımız var. Onun için çok da kayıp görmüyorum yani. Güzel de diyebilirim. Kendisi için yaşamayan fedakar insanları görünce sen de ister istemez onlar gibi yaşamaya çalışıyorsun. Yani bunun bir kitapla okunma boyutu var. Bir etrafında işte örnekleri kendine hareket bir sürü ete kemiğe bürünmüş örnekler var. Öyle olunca onlarla beraber olmak kayıp değil kazanç aksine ve hiç geriye dönüp keşke demiyorum. Evet, Almanya'ya geldiniz. Evet. Almanya'ya geldiğinizde ne gördünüz? Eşim ve 2 çocuğum gelmişti. O benim işlerimi de biraz rahatlattı. Yani ev hazırlığı, her şey filan. Hemen dil eğitimimizi başladı. Devletin kurumuna işte biz daha önce neler yaptığımızı anlatmışız. Hani burada Lebenslauf deniyorlar, özgeçmiş. Diyorlar ki tamam güzel bir özgeçmişiniz var. Ama rahat olun, sakin olun. Önce ülkeye entegre olun, biz sizi destekleyeceğiz finansi olarak. Dili öğrenin. İlk geldiğimde şu Burger King'de bir 6-7 ay kadar çalışmıştım. Hem dil tecrübesi kazanmak için. Yani bulaşık yıkamıştık, hamburger hazırlamıştık. Allah'a şükür ondan sonra dilimiz belli seviyeye geldi. Artık kendi işimizi yapma kararı verdik. Neredeyse sıfırdan başladı. Çok minimum bir kapitalle geldik. İşimizi kurduk Allah'a şükür. 2 yıldır çalışıyoruz. Fiber optik kablo, hızlı internet kablosu döşüyoruz. Almanya'da şu anda bu çok önemli. İşte bizim sektör 10 ay sürüyor. Yaz aylarında çalışılabiliyor. Mart'la Kasım arasında ekibimiz de ona göre geliyor. Onların evlerini, kalacak yerlerini ayarladık. Makine parkurlarını satın aldık. İşte ekskavatörler, kamyonlar, iş makineleri yaklaşık 300 bin euro gibi falan bir yatırım yaptık. Direktmen işi bir üst firma size veriyor. Telekom gibi, Deutsche Glasfaser gibi. Arada yine büyük firmalar var. Onlar bize veriyor. Yani parayı alamama derdiniz yok. Daha az riskli, kazançta adım adım artan bir sektör. Önce hattı iş makinelerimizle kazıyoruz. Şu bir sıkıştırma ürünü örneğin. Bu toprağı sıkıştırıyor, bu asfaltı sıkıştırıyor. Bu şekilde büyük tekerlekli taşıyıcılarla getiriyoruz. Buraya projesine göre 3, 4, 5 ferbant diyoruz kablo. Rengine göre her birinin projede hangi eve gireceği belli. Ve şu abşperik materyal diyoruz. Güvenlik de Almanya'da çok önemlidir biliyorsunuz. Bunlar belirli farklar olmalı. Şu ışıklar kesin olmalı. Geceleri yanmalı. Şu tabelalar inşaatın başında ve sonunda kesin olmalı. Buradan artık eve gidiyor bakın. Böyle bir sürü geliyor. Buradan eve giriyor. O topu oraya koymamız lazım. Tekrar üzeri kapatılıyor, asfaltı atılıyor ve en son eve bağlanarak iş bitiyor. Bunlar da makine parkurumuz ve bu ekibimiz bu makineyi kullanan özel onun uzmanı, bu makineyi kullanan o makinenin uzmanı şeklinde. Yaş ortalamalarının da düşük olması lazım. Günde 10-11 saat çalışıyorlar. Yoğun iş gücü gerektiren de bir sektör. Türkiye'de ticaret yaptım, Fas'ta da yaptım. Avrupa'ya geldiğimizde ticaretin zor olduğunu düşünüyordum. Gördüm ki o öyle değilmiş. Demokratik bir ortamın oluşu ticareti kolaylaştırıyor. Bunu yaşayarak da gördüm. Efendimiz Aleyhisselam'da bir sözü var biliyorsunuz. Hani ticaretle uğraşın ve cesur olun. Çünkü rızkın onda 9'u ticaret ve cesarettedir. Biz bunu geçmiş hayatımızda da gördük. Yani kendimizi o noktaya geldiğimizi hissettiğimizde belirli bir dil artı çevremizde tanıdığımız insanlar. Ciddi Türkçe konuşan insanlar da var. Üst firmalarda da, alt çalışanlarda da.
Bu bizim işimizi de kolaylaşıyor. Yani belirli seviyedeki Almancamızla o dil için zaten yetiyor öğrendikleriniz. Orada da sıkıntı yok. Biz işimizi yeni kurma aşamasında kazancımız oluşasıya kadar yaklaşık 4-5 ay yine ailemizin geçimi için bizi devlet finanse etmeye devam etti. Stres ve baskı altına almaktan çok kurtardı. Çok daha güzel ticaretimizi rahat bir şekilde yapma imkanı bulduk. Yaklaşık 5-6 ay sonra biz kendimiz teşekkür ettik ve artık desteğe ihtiyacımız yok deyip ayrıldık. Şimdi kendi şirketimizle, kendi kazancımızla devam ediyoruz. Allah'a şükür bize destek olan, sahip çıkan bu ülkeye de şimdi belirli seviyede vergimizi veriyoruz. Şu anki geldiğimiz nokta gerçekten hayallerimin ötesinde güzel noktadayız. Geçen yıl 1,5 milyon euro civarı bir ciromuz oluştu. Bu yılda 2,5 gibi bir hedefimiz var. Ama ticarette biliyorsunuz hiç belli olmaz bu işler. Düşebilir ama bu 5 milyona olursa şaşırmayız. Hiç aklıma gelmezdi. O zaman işte çalışalım, biraz tecrübe kazanalım, dilimizi de geliştirelim diye düşündük ama hiç beklemediğimiz bir şey işte. Bulaşık yıkamaktan yine tekrar inşaatta kendi mesleğiyle ilgili bir iş adamı yoluna girmiş olduk. Ofis Darmstadt'ın bu bölgenin birçok yerinde aradık. Rabbimiz getirdiği yine o ilk başladığımız yerin karşısında bize bir yer nasip etti. Ve orada şimdi asıl mesleğimizi, eğitim aldığımız, tecrübe sahibi olduğumuz işi yapıyoruz. Öyle arkadaşlar var, örnek veriyorum avukatlar. Burada çok karşılığı yok. Çünkü süper derecede bir Almanca bilmeniz gerekiyor. O da çok zor. Bizim sektörde eğitimlerini alıp bu sektörde çalışan avukatlar var, ilahiyatçılar var, benim öğretmenler bile var. İlla ilk gittiğimiz vakit mesleğimizi yapacağız diye bir kaygıya girmeye gerek yok. Bir yerden başlamış olmak sonunda hedeflediği noktaya insanı ulaştırıyor. Kesinlikle bir sürü arkadaşımız var öyle. Geldiğinde kendi meslekleri, kendi eğitimleriyle alakalı değil. Ama işte ben boş oturmayacağım. Bu ülkeye destek olacağım. Hem entegrasyonumu daha hızlı tamamlayacağım düşüncesiyle bir yerlerden başlıyorlar. Ama onların çok büyük bir kısmı bir noktadan sonra kendi asıl tecrübe sahibi oldukları, eğitimini aldıkları noktaya daha hızlı bir şekilde geçiyorlar. Evet, entegre oluyorlar, tutunuyorlar. Yani bunun gibi onlarca örnek sayılabilir. Bizim sektörde mesela bir sürü arkadaş var. Proje çizme, planın kısmında çalışan, arazide Bauleiter olarak yani inşaat takımının lideri olarak. Sadece orada bile 15-20 kişi sayabilirim. Sadece bizim bulunduğumuz küçük bir şehir, Frankfurt'a yakın. Burada onlarca örnek var. Almanya'yı ve Avrupa'yı da dolaştığımızda görüyoruz ki sayı çok fazla. Daha önceden de bir sürü insan var. Gelmiş buraya şimdi yeni gelen arkadaşlara yardımcı olan, tecrübelerini paylaşan. Onlarla da istişare edince, görüşünce çevresindeki insanlar da hep dürüst insanlar, çalışkan insanlar olunca yani geçmiş hayatında ticaret yapmamış kişiler bile başarılı oluyor. Yani ben şimdi düşünüyorum hiç böyle kötü bir örnek aklıma gelmiyor yani. Biz bir de Türkiye'de yapıyorduk bunu, artık burada başladık. Esnaflar ve iş adamlarının düzenli toplantıları oluyor. Birbirimize tecrübe aktarımı yapıyoruz. Hatta farklı şehirlere gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarla görüşüyoruz. Bir noktada sıfırdan başlamıştı olmuyorsunuz. Sonuçta yanınızda tecrübenizi getiriyorsunuz. Onu sizden alamıyorlar. Tecrübenizin olması önemli değil. Ben 2000 mezunuyum. 24 yıllık mühendisim. Geçmiş tecrübelerinizi ortaya koyuyorsunuz. Hangi projeleri gerçekleştirmişsiniz Türkiye'de ve diğer ülkelerde. Anerkennung deniyor burada. Tanınma, resmi olarak tanınma. O evraklarınızı veriyorsunuz. Mühendisler odası onu bakıyor. Yeterli görüyorsa size artık diyor bu kişi aynı buradaki bir üniversiteye gitmiş gibi bir mühendistir. Onun yetkilerini alır diyor. Sizler gibi göç etmiş o insanların tutunma süreci gördüğüm kadarıyla çok hızlı. Ben de gittiğim yerde bunu görebiliyorum. Bu arada bahsetmiş olduğunuz isimleri de buradan da ifade etmiş olayım. Yayına konuk almak isteriz. Evet, rica ederiz. Hatta tam bu noktada bir şey ifade edeyim. Burada bir aile var, Hakan abiler. Yıllardır burada yaşayan bir aile. Yani doğma büyüme burada. Bir gün onunla oturuyoruz, konuşuyoruz. Ya Hakan abi çok yavaş ilerliyoruz falan. O ifade etti mesela. Dedi Ferhat biz sizleri gözlemliyoruz. Bak ben yıllardır burada yaşayan birisi olarak söylüyorum. Çok hızlısınız diyordu. Tanışmanız, dil öğrenmeniz, hayatın içerisine girmeniz. Hiç de öyle düşünme dedi. Mesela onun o sözleri beni motive etti. Allah'a şükür 2-3 yıl sonra geçince de şimdi hem o arkadaşların hem bizim belirli seviyede ticaretimiz onu haklı çıkarttı. Allah şükür arkadaşlar hızlı gidiyorlar Allah'ın izniyle. Güzel hikayeler çok. 5 yıldır buradasınız. 5 yılda toplumun bir parçası olduğunuzu hissediyor musunuz? Hissediyorum.
Yani buradaki insanlar çok pozitif zaten. Siz adım attığınızda karşı taraftan 2 adımla karşılık buluyorsunuz. Yani güzel ilişkilerimiz var, çok arkadaşımız var. Almanlar biraz ilk başta ulaşılması zor, soğuk gibi görünür ama sonradan sizin çalışkanlığınızı gördüklerinde pozitif yaklaşırlar. Allah'a şükür şimdi Almanya'da o Türkiye'deki o günlerimize büyük ölçüde geri döndük. Yani yine hareketliyiz, derneklere üyeyiz. Bir şehirde bile fotoğrafçılık kursu bulursunuz. Dolayısıyla hayatın içerisine girmek kolay. Yani burada da çok artık aktifiz. Boş vaktimiz yok. İş dünyasında da öyle. Mesela Wolfgang 3-4 yıldır görüşüyoruz. Kendisi daha önce ciddi bir kurumda yönetici pozisyonunda çalışıyormuş. Profesyonel olarak dağcılık da yapıyor. Ondan çok şey öğrendim. Sadece dil anlamında değil, ülke anlamında. Bize ticari olarak danışmanlık yapıyor diyebilirim. Karşılaştığımız sorunları ona soruyorum. Çok faydasını görüyorum onun. Geçenlerde hatta şimdi Türkiye'de sen buralara gelemiyorsun biliyorum diyor. Denizli'de Pamukkale'yi gezdi. Oradan bana resimler atıyor. Senin üniversiten Pamukkale'yi de hatırlıyorum diyor. Senden selam söylüyorum buralara filan. Peter Franz bizim, ben de üyesiyim o partinin, CDU, Merkel'in partisi. Şimdi bizim burada Hessen eyaletinin milletvekili. Görüşüyoruz sık sık. Geçenlerde yine bizim bir diyalog programımız vardı. Oraya geldi kendisi. Çok etkilendiğini söyledi. Ve seneye lütfen beni tekrar davet edin dedi. Daha dün Peter'le, Ralph'le bir hanımefendi yönetimde yine geldiler, kahvaltı yaptık ofiste. Böyle çiçekleri ilerlerinde. Çiçek getirmeyi burada çok severler insanlar. Ülkenin geleceğiyle ilgili neler değiştirebiliriz filan. Bizim de fikirlerimizi soruyorlar. Yine pazar günü bir program var, oraya davet ettiler. Burada Diakonik Caritas diye önemli 2 tane STK var. Sivil toplum kuruluşu. Burada böyle kurumlarda çalışmak, vaktinizin belirli bir kısmını para almadan harcamak, buna freiwillig iş diyorlar. Ehrenamlich iş, gönüllü, onurlu iş. Bunu yapmanız çok önemli. Profesyonel iş hayatınızda da olumlu etkisi oluyor CV'nizde bunu görülünce. Hemen oradan aklıma gelen mesela Kevin, dostluğumuz devam ediyor. Ralph, böyle voleybol maçlarından tanıdığım bir sürü isim hemen aklıma gelenler. Lutz, Per. Mesela o diyalog programına Ralph diyor ki ben 10 kişi getirebilirim. Ya Ralph özür diliyorum ama getirmesen iyi olur. Yani çünkü salon o kadar değil. Yani burada en büyük salonlardan birisinde program yapıyor. Şimdi seneye daha büyük bir salon arayışımız var. Özür dileyerek diyorum ki işte ofise gel orada çay kahve içeriz. O arkadaşlar gelmesin filan. O da yani saygıyla karşılıyor bunu. Geçen yıl mesela bu şehrin en büyük parkını beraber temizledik. Hem bizim çocuklar da pozitif olarak elimdekiler. Çünkü çevre çok önemli buralarda. Yardımlarınızı o derneğin resmi hesaplarınıza yapabiliyorsunuz. Buna devlet çok pozitif yaklaşıyor. Ondan dolayı bunu ticaretinde de verginden düşebiliyorsun. Çocuklar dediniz. Kaç çocuk var? Allah'a şükür bir oğlumuz, bir kızımız var. Sevde, Gül ve Bahadır. Onların entegrasyonu çok daha hızlı. Allah'a şükür güzel kaliteli bir okula gidiyor merkezde. Burada işte Gimnazyum, Realschule gibi devam ediyor. Hauptschule okullar öyle geçiyor. Gimnazyum Türkiye'deki fen lisesi ayarı diyebiliriz. Burada çok fazla klas yani gezi oluyor. Mesela 1 yıl önce İtalya'ya gitmiştik kayak yapmaya. Almanca, İngilizce, Türkçe'yi biliyorum. Fransızcayı da şu an okulda öğretiyorlar. Gelecekte de işte hedefler arasında herhalde mühendis olmak var. Ben başlangıçta arabaları sevdiğim için araba tasarımcılığıyla inşaat mühendisi arasında gidip geliyordum. Ondan sonra babam dedi bu inşaat mühendisliği okursan firma inşallah sana kalır dedi, sana yardım ederim dedi. Üstünde olan sana bu süreci gösterebilen birisi olur dedi. Ondan dolayı onu aldım. Benim de hayalim o yönde. Tabii Allah hayırlısını versin, ne olacak, gelecek ne gösterecek bilmiyoruz ama. Peki mesela okulda dışarıdan geldiğin için veya Türk olduğun için herhangi bir şekilde böyle kötü davranan oldu mu? Arkadaşlardan hayır ama bazen yani birkaç öğretmen yaşadım. Bir tane hoca mesela zaten herkes kötü davranıyor. Bize gelince bir başka kötü davranıyor bazen. Tabii kanıtım yok da İslam'la ilgili mesela çok kötü, gereksiz sorular olabiliyor. İnsanların kafasına yanlış gelebilecek sorular. Yani dış Alman olmayanlara başka bir şey var. Alman olmayıp bir de Müslüman olanlara daha da çok şey var. Kızımızda da çok çalışkan, masasıyla barışık sanatsal faaliyetler yönü de var. Keman çalıyor, anaokul öğretmeni olmak istiyor. Dünyanın geleceğiyle alakalı dünyaya nasıl bir katkıda bulunmak istersin? Babam bana şey demişti, hep inşaat mühendisi olursan böyle bol bol hayır kurumları kur demişti. Böyle okuldur, özellikle bu süreçte çok kapanan okul olduğu için okul etrafa yap, insanlara yardım et falan diyor. Ben de işte öyle hedeflerim var.
Eşim Türkiye'de öğretmendi. Kaldığımız köyde çocukların gittiği bir okul Goethe Schule. Yıllar sonra şimdi o okulda yardımcı öğretmen eşim. Ve bizim Bahadır'ın o dönemdeki öğretmeninin yardımcı öğretmeni şimdi. Çok iyi ilişkileri var. Türkiye deyince ne hissediyorsun? Türkiye deyince kuzenlerim aklıma geliyor. Ondan sonra azıcık ekonomi aklıma geliyor. Anneannem falan, onların yaşadığı zorluklar. Türkiye'ye gitseydim LGS'ye gireceğim şu an aklıma geliyor. Bir gün Türkiye'ye dönmek ister misin? Tatil olarak evet ama orada hayat yaşamak olarak hayır yani. Orası bizim ana vatanımız. Akrabalarımız var, dostlarımız var. Biz ileride şartlar olgunlaşırsa, el verirse gideceğiz oraya. Ama tabii ki bir sıla-i rahim için gideceğiz. Yani orada kalmaktan ziyade biz artık yönümüzü bu tarafa çizmiş durumdayız. İnsanlık adına daha güzel projelerin yapılabileceğini düşünüyoruz. Hayatımız bu taraflarda devam edecek görünüyor. Tabii ki Allah bilir en doğrusu. İnşallah bu ortamda, o kaos ve baskı ortamı da bir gün sonu bulacaktır. Hiçbir karanlık uzun süre devam etmez. Geriye dönüp baktığınızda böyle pişman olduğunuz bir şey var mı? Allah'a şükür yok. Bu güzel insanlarla 2002-2003 yıllarında tanıştım. Aksine ondan öncesini biraz eksik ve yarım görüyorum. Kendisi için yaşamayan fedakar insanları görünce sen de ister istemez onlar gibi yaşamaya çalışıyorsun. Yani bunun bir kitapla okunma boyutu var. Bir etrafında işte örnekleri kendine hareket bir sürü ete kemiğe bürünmüş örnekler var. Öyle olunca onlarla beraber olmak kayıp değil kazanç aksine ve hiç geriye dönüp keşke demiyorum. Herkesin göreceği veya duyacağı bir yerde bir şey yazacak veya söyleyecek olsanız ne demek isterdiniz? Mühendis arkadaşla doktor hanımefendinin düğünündeki yerde görmüştüm. Şöyle yazıyordu o salonda, iyilik iyidir. Onu yazardım, iyilik iyidir. Ve hemen ikinci aklıma geldi. Kaldığı yerde görmüştüm. Amerika'da böyle yürürken tabloda yazıyordu. Gönüllerin anahtarı tatlıdır ve güzel kelimelerdir şeklinde. Belki onu da yazdırabilirim. Tutunanlar deyince ne hissettiniz? Yani izliyorsunuzdur mutlaka. Tutunanları izlediğinizde nasıl duygulara giriyorsunuz? Tutunanlar programı gerçekten ismi de güzel. Duygulanarak izliyoruz. Başarılı olmuş, tutunan insanları göz önüne koyuyorsunuz. Pozitif etki oluşturuyor. Bizi de mutlu ediyor. Tutunanların sayısını da arttıracaktır bu programlar. Size ve tutunanlar ekibine çok teşekkür ediyoruz. En son ne söylemek istersiniz? Hayatımın son 20 yılında beraber olduğum insanlarla uzun süre beraber olmayı isterim. Burada kaldığımız süreye baktığımızda yani ticari olarak da beklemediğimiz noktalarda kendimi buldum. Diğer arkadaşlar da öyle. Geleceğe dönük hedeflerimiz de büyüdü. Daha ciddi güzel işler yaparak, daha büyük kazançlar sağlayarak daha güzel, hayırlı işlerde kullanmayı hedefliyorum.